Kapitol. Yanlış aldım bileti. Yani bütün günüm, seyahatim mahvoluyor. Bayılıyoruz böyle ara sokaklara girmeye. Şöyle çekemedik bir sokak lezzetleri. Turkish turşum. Herkes böyle fal baktırıyordu. Bak gördün mü bak. Burada öyle bir şey yok. Siz araştıracaksınız. Kamboçya'nın mükemmel sabahından herkese günaydın. Ben Kamboçya'dayım. Kamboçya'ya geldim artık. Dün akşam Phukok'tan Kamboçya'ya geldim. Bugün ilk günüm. Tabii ki de sabah kalkıp yaptığım ilk iş para çekmek oldu. Şöyle yolu göstereyim size. Yaptığım ilk iş para çekmek oldu. Maalesef ki sorunum burada da devam ediyor. En azından Vietnam'da birazcık da olsa çekebiliyordum. Bu bana iyi geliyordu. Ya her gün 500 dong çekiyordum. Ufak tefek işlerimi hallediyordum. Burada hiç çekemedim. Bankanın birinde, ATM'nin birinde bankanız bu para çekme işlemini reddediyor, kısıtlıyor gibisinden bir uyarı verdi. Şöyle bir yere koyarım. Ama benim mükemmel bankam Türkiye'de çatır çatır çalışan online işlemler sistemi niyeyse ben yurt dışındayken çalışmıyor. Hata veriyor. Yani bankaya da ulaşamıyorum. Para da çekemiyorum. Aylardır gerçekten şu para sorunundan dolayı doğru düzgün rahat rahat gezemiyorum. Yani nakit para demek her şey demek. Karşılar karşı. Yani sürekli kafada para dönüyor. Ve hiçbir şey yapamıyorum. Yani şu an kahvaltı bile yapmadım. Ee, Sokaklara düştüm. Hadi. Dur dayı dur. Şu an kahvaltı bile yapmadım. Yollara düştüm. ATM dolaştım. Vietnam'da da böyle bütün ATM'ler hata vermiş. Bir tanesinden çekebilmiştim. Belki burada da olur diye deniyorum ama yok çekemiyorum. Of. Sorun gerçekten büyük sorun. Stres oldum. Yani Allah'tan işbirlikleri ayarlıyorum kendime. Yani yeme içme derdini çok fazla düşünmüyorum. Çünkü o da sorun yani sürekli her yerde kart geçmiyor. Böyle zincir şubeler bulacaksınız da her gün oraya yürüyeceksiniz de. Yani bu bir çile haline geliyor. Ya burada keyifli keyifli gezmek varken ben banka mağduru olarak maalesef ki çile çekiyorum. Diyeceksiniz nakit götürseydim bilmem ne falan. Getirdim. Getirdim ama bitti. Dayanmıyor para. Neyse. Bir şekilde çözeceğiz yine parayı. Yine ben bir işbirliği ayarladım. Bahsettim mi diğer videolarda hatırlamıyorum. Şimdi yarın insanlar, arabalar, trafik çok fazla üstüme geliyor. Üstüme geliyor. Ama yarın gideceğim hostel çok güzel. Bayağı güzel. Burada bir iki hafta böyle güzel vakit geçireceğiz. Kamboçya'da çok fazla durmayı düşünmüyorum. Yani bu sorunum devam ederse buradan direkt Vietnam arkadaşlar. Yani Vietnam ana karasına. Neyse bunları sonra konuşuruz. Bu bahsettiğim işbirliğime gideceğim yarın. Ama başka bir şehirde. Buradan şehirler arası otobüse binmem gerekiyor. Öyle Sri Lanka'daki gibi normal otobüse bineyim gideyim küçücük ülke değil. Bayağı vakit alıyor. Sanırım bir 5-6 saatimizi alacak.
oraya ulaşmam. Şimdi işte otobüs firmasına gidiyorum. İnternetten alınca birazcık daha pahalıya geliyormuş sanırım. Yani her şeyi düşünüyorum uyguna gezebilmek için. Ben de şimdi hostelden çıktım. Kahvaltı bile yapmadan otobüs firmasına gidiyorum. Aklınızda bulunsun. Şu an sezon dışındayız. Şu an ölü sezondayız. O yüzden işte otobüs biletleri internette 11-12 dolardan 20 dolarlara kadar gösteriyor. Firmaya gidince 8 dolara kadar düştüğü söyleniliyor. Bakalım gerçekten böyle bir şey oluyor mu? Bu arada en uygunu Capitol. Ne kadar iyidir, güzeldir bilmiyorum ama ben güzelliğine asla bakmıyorum şu anda. Tamamıyla fiyat odaklı ilerliyoruz. Böyle şimdi biletimi almaya gideyim. Orada da umarım kart geçiyordur. Kart geçmiyorsa zaten alamam ben bu bileti. Bakacağız hep beraber neler yaşayacağım burada. Kamboçya maceraları başlasın. Kamboçya sokakları, başkent sokakları bu şekilde. İnanılmaz bir sıcak var. Kırmızı yanıyor ama yapacak bir şey yok. Böyle tipik bir şehir işte. Tuk-tuklar var. Genelde arabalar şu dikkatini çekti, 4x4. Seat number 8. This seat number 8. No. Capitol. Yeah. Yanlış aldım bileti. Big bus. Big bus? Uh-huh. But I not big bus. 12 o'clock. No. Tomorrow? 12. No. We go tomorrow. Tomorrow, 12 o'clock. Tomorrow. Yeah. 12. Helicopter. And Yes. we go Korkuttu tomorrow. We beni. go today. Kart geçerli olmuyormuş. O yüzden online sitesinden, daha doğrusu farklı bir online bilet sitesinden aldım. Buradan da biletimi alacağım şimdi. Of, başıma gelenler ya. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much. Hallettim arkadaşlar. Çok zor ya. Ya zor değil de. Şöyle bahsedeceğim hemen size. Nasıl bahsedeyim? Şurada bahsedeyim. Şimdi ben otobüs firmasına geldim. Otobüs firmasına geldim. Kart kabul etmiyor. Bu kart sıkıntıdan artık bahsetmiyorum bile. Konuşmak istemiyorum. Kart geçmiyor dedi. Sonra ChatGPT'ye sordum. Nasıl yapabilirim vesaire diye. Online siteden alabiliyormuş. Ama buranın kendi web sitesi falan yok. Normal bizim işte bilet satan firmalar gibi, işte en ucuz gibi, en ucuz tarzında böyle. Bilet siteleri gibi bir site buldum. Oradan bileti online bir şekilde aldım. Zaten buradayım, gitmedim, ayrılmadım. Hemen çocuğa verdim kodumu. Sonra biletimi yazdırdım. Bilet de yani fiş gibi. Biletimi yazdırdım. Yarın saat 12.30'da otobüsüm kalkacak. Bakalım. Yani hallettim. Şimdi 7-Eleven yapmam lazım. Saat 3, ben kahvaltı dahi yapmadım. Ne 3'ü, 3.30. Saat 3.30 ve kahvaltı dahi yapmadım. 7-Eleven'a girelim hadi. Gerçekten bir kart yüzünden bütün günüm, yani bütün gezim, seyahatim mahvoluyor. Yani saat 4'e geliyor ve ben hiçbir yeri gezemedim. Amacım bugün biletimi alıp daha sonra Phnom Penh şehrine gezmekti. Ay bir de söyleyebilsem. Burada güzel tapınaklar vesaire böyle yerler var. Ya çok da gezilecek bir yeri yok ama böyle gezmeyi planlıyordum. Bileti alamayınca çok uğraştım. Yani bir de şöyle Asyalılar, mesela bir sorunum var ya, ya bunu çözebilecek bir alternatifte bulunmuyorlar.
Ya mesela Türkiye'de olsa bir yabancı, ay çok gürültülü. Bir yabancı, ya Türkiye'de olsa mesela bir yabancı turist, ya bir çalışan olsam ve yabancı turist benden bir şey istese, bunun olmayacağını söylesem, e, ya alternatif şöyle yapabilirsin diye anlatırım ona. Burada öyle bir şey yok. Yani siz araştıracaksınız. Ne oluyor, ne bitiyor, nasıl yapılıyor? Yani insanlar size bak şöyle yapabilirsin. Ee, Bu olmuyorsa bu şekilde online alabilirsin falan demedi mesela. Ben kendim saatlerce araştırdım falan şimdi. Baktım. Öyle hani bilgiye ulaşabildim. O yüzden sıkıntı. Yani neden böyleler bilmiyorum. Evet, birazcık size Kamboçya sokaklarını göstereyim. Yani bayılıyoruz böyle ara sokaklara girmeye. Dümdüz yolda gitmek varken girelim bakalım. Böyle lüks arabalar çok fazla bu arada. Anlamadım yani. Ops. Tuk-tuku da var. Yani lüks arabası da var. Dur dayı senin sondayım ben. Motor zaten vazgeçilmez. Pazarın içine girdim ama alışveriş tabii ki de yapamıyorum. Yani nakit çekemiyorum ama bir şekilde hallediyorum ve yoluma devam ediyorum. Ne yapayım yani? Yok, yoksa yoktur. Yani ne yapayım? Yaratayım mı? Yaratamıyoruz da. Olduğu kadarıyla idare ediyoruz. Yani ben de istiyorum meyve yemek, sokak lezzetlerini tatmak ama yok yani. Ops, sorry. Sokak lezzetlerini tatmak ben de istiyorum ama yok yani. Şöyle çekemedik bir sokak lezzetleri. Kaplumbağa mıydı o? Domuzcuk. Tatlı bir domuzcuk. O artık yaşamıyor. Vallahi ben artık ışığa falan bakmıyorum. Bodozlama dalıyorum. Kırmızı yanıyor şu anda. Kırmızı yansa da yeşil yansa da asla dinlemiyorlar. Attım kendimi. Geçtim. Böyle. Asya bana neler öğretti bilseniz. Çok büyük dersler verdi. Çok şeyler öğretti. Bir kere nakit para taşımanın önemini öğretti ve para hesaplamanın nasıl bir şey olduğunu öğretti. Ben hep İstanbul'da kartla alışveriş yapıyordum. Gerçi burada da kartla döndük ama her neyse. Ya nakit hesabı yapamıyordum. Hani bana 100 lira verin, ben bunu alışveriş yapıp hesaplayıp ne kadar bozuk para verilmesini hesaplayamıyordum falan, böyle geri zekalı mısın diyeceksin. Hayır, alışmışız tık 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 yani her şeyin online olmasına. Böyle bir tembelliğimiz vardı, işte hesaplayamıyordum hiçbir şekilde. Nakit para hesabını yapmayı öğretti. Zorda kaldığında baş etmen gerektiğini bu zorluklarla ve alternatif yollar bulman gerektiğini öğretti. Aha da 7-Eleven. Girelim bakalım. Resmen bütün pozitifimsi duygularımı, benim pozitif duygularımı çürütmek için sanki evren elinden geleni yapıyor gibi. 7-Eleven'a girdim ve kart geçerli değil diyor. Nasıl ya? Böyle büyük bir zincir marketin yani post cihazının olmaması çok saçma geldi bana. Pocket'ın hafızası da oldu. Şimdi
Big C'ye gidiyorum. Big C'de kart geçiyordu. Oradan alışveriş yapayım, bir şeyler yiyeyim artık. Sonra hostele gideyim, dinleneyim. Ben en iyisi akşama doğru çıkayım. Hem arkadaşlar böyle bulacağız yolumuzu. İnanıyorum. O kadar dayanıyorum ki, çabalıyorum ki bilseniz. Görmedikleriniz var bir de. Halledeceğiz. Neyse kapatıyorum. Big C'de görüşürüz. Şimdi bana soracaksınız niye uğraşıyorsun? Western yapsana. Yani bende Western yapacak para var mı sizce? Ben geri geldim. Şöyle şeyler oldu, şarjım bitti, hafızam da oldu falan. Çok konuşamadık. Bir takım olaylar yaşadım yine. Hemen kısaca aktarıyorum. Bu arada yemek siparişi verdim. Hostele geldim, yemek siparişi verdim. Hamburger falan aldım. Ee, Şöyle ki, koskoca 7-Eleven kartla alışveriş yapmıyormuş. Yani öyle bir sistemleri yokmuş. Alışveriş yapamadım. Big C marketleri var bilirsiniz. Oradan alışveriş yaptım. Orada kart geçiyormuş. Ve kimçi buldum. Kimçi deneyeceğiz bugün. Çok mutlu oldum. Neymiş bu, tavuk kanadı? Sıcak mı? Sıcak. Güzel, yenir. Öyle işte, şimdi ben bunu yiyeyim. Kimçi denemek istiyorum. Daha sonra haberleşiriz arkadaşlar. Hamburger de güzelmiş bu arada. Öpüldünüz. Bay bay. Sadece 5 dakika sonra açıyorum şu kamerayı. Çok pis yemek yedim. Hamburger söyledim. Hamburger yetmiyormuş gibi yanına çıtır tavuk söyledim. Şöyle bir şey. Yani şu boyutlarda falan. Ve hepsini birkaç dakika içinde yedim. Ve şöyle hayvansı boyutta bir kola. Deli gibi kilo alıyorum Asya'da. Hamburger yemekten kilo alıyorum. Çünkü Asya mutfağı bana göre değilmiş, onu anladım. Ben diyordum yani çok pis boğaz bir insan. Ben her şeyi yerim ya. Ben yemek ayırmam. Her şeyi yerim. Çünkü evde öyleydim. Yemek ayırmayan bir insanım ama Asya'da şunu gördüm ki kurban olayım bizim yemeklere. Yok yani. Yiyorum, yesem doymuş hissetmiyorum kendimi. Sadece saçma bir şişkinlik. Size şurayı göstersem inanamazsınız. Tam düzene yerleşiyorum. Yani yemem içmem düzeliyor, işte meyve yiyorum kahvaltıda işte. Çat diye bulunduğum noktadan başka bir yere gidiyorum. Ve bu gitmiş olduğum yer ülkenin farklı bir şehri falan değil. Tamamen farklı bir ülkeye gidiyorum. Farklı bir kültüre gidiyorum. Başlıyor benim maraton. Oranın atmosferine mi alışayım, yemek kültürüne mi alışayım derken ne yiyeceğim falan filan çok da düşünmek istemiyorum. Yani o yüzden fast food besleniyorum hemen. Yani hemen olsun bitsin, işime bakayım diye. Saat şu anda 5:30. 5:30'a kadar hiçbir şey yemedim. Ve para muhabbetleriyle uğraştım yine. İşte koştur hostele gelir gelmez hemen hamburger söyledim. Ona bakacak vaktim yok demeyeyim de. Ya motivasyonum yok. Enerjim yok. Yani açım çünkü. O yüzden bu tarz beslendiğim için ben, aramızda kalsın, 55 kilodan 60 kiloya çıktım. Neyse halledeceğiz bunların hepsini.
Şimdi buraları toplayıp kimchi deneyeceğiz. Kimchi aldım. Hep Instagram'da görüyordum ve aşırı canım çekiyordu ve ben 5 aydır yollardayım. 5 aydır ülkeden uzağım. Yemek yemeyi çok seviyorum. Turşuya bayılıyorum. İşte tatlıya bayılıyorum. Ekşiye bayılıyorum. Her şeye bayılıyorum. Ve turşuyu ben çok özledim. Son böyle Tayland'dan beri turşu benim depreşte. Turşu diye ölüyorum. Evet, bugün hem vlogdayız, hem vlog oradan çeksin hem de benim sanıyorum. Evet, ben bugün markette kimchi buldum. Şimdi bunu deneyeceğiz. Yine spicy Korean food diyor. Japanese up. Yeah, this Geçen- looks nice. Oh, Bana nasıl? yeah, sure. Thank you. Is that Okay. kimchi? Ya, Are you just eating kimchi? Is this video. Oh, YouTube, Instagram. hello. The camera's so small. Ya. Oh, but my head's so big. Yeah, I'll grab some. Sure. Yine videoma konuk arkadaşlar. Neyse, kimchi deniyoruz bugün. Birazdan arkadaşım da gelecek. Hemen arkadaşı oldum. I got YouTube. Mutlu. Yeah, well, it's not that busy now, so. Okay. Do you do this often? Açacağız mı şimdi? Bu nereden açılıyor? Oh, you have a microphone. Nereden açılıyor? Hı? Bakın. Oh, yeah. Ta-da. You eating only kimchi, no rice? Aa, kötü kokuyor. Aa, The smell. turşu gibi. Smells good. Dur. Yeah. Ben bunu kullanmayı bilmiyorum. Böyle. Turkish turşu. Bulaşık deterjanı gibi bir tat var. Çok acı. Spicy. It's good though. With rice, noodles, many things. Well, I should get back to work. Hayır. Devam. What do you want me to eat this? You eat the whole thing. Finish. Finish? Yeah. Tamam. Okay. Good. Yeah. Good. Ah. Yeah. 9 out of 10. 9 out of 10. Arkadaşım gitti. Hemen yorumluyorum arkadaşlar. Bayağı acılı lahana turşusu ama böyle bir deterjan tadı geliyor bana, bilmiyorum. Böyle bir deterjan tadı. Deterjan değil de tabii hani. Öyleli bir tat. Yedikçe sanki güzelleşiyor. Yenir ya. Ha? Tayland'ın tatlı turşularından iyidir bence. Yanıyorum, çok acıydı. Bu arada kaldığım hostelin barı bu şekilde. Hem bar de hostel, hem de restoran. Üçü bir arada. Genelde bu şekilde işte hostellerin bar kısımları oluyor. Akşam gezisi yapacağız. Vlog burada bitmedi. Sakın ayrılmayın benden. Evet, her şey yolunda ve
Enerjimizi topladıysak birazcık gezebiliriz artık. Akşam vlog çekmeyi çok sevmiyorum karanlıktan dolayı. Hiçbir şey gözükmüyor. Yani çok eğlence tarzı bir yerlere girmeyeceksek. Ama mecbur kaldık. Şimdi burada bir kanal var. Oraya doğru ilerleyeceğim. Kamboçya'da şeyi fark ettim. Kadınlar böyle Dilan Polat vari gecelikler giyiyor. Sabahlık mı gecelik mi bilmiyorum. Şöyle bir taşıma aracı. Bisikletli abimiz götürüyor. Neyse böyle bir şey gecelik giyme şey var. Böyle işte bütün Asya ülkeleri gibi gece, bütün demeyeyim de çoğu Asya ülkeleri gibi gece. Ne güzel. Işıl ışıl. Panayır alanı gibi. Arkadaşlar herkes birbirini çekiyor. Ben de böyle çekim yapıyorum işte. Görüyorsunuz neler çekiyorum. Taksim Meydanı'nın daha şey hali gibi. Daha sakin. Biz şöyle gideceğiz. Bahsettiğim kanal burada. Güzel gece aydınlatmaları fena değil. Böyle herkes ölçüsünü alan gelmiş. Oturuyor çimlerde. Çoluk çocuk, aileler. Şurada bir hareketlilik var. Oraya gideceğim. Ne o? Ayin mi? Bir şey değilmiş. Tütsü yakıyorlar. Şöyle gece pazarımsı bir yere çıktım. Meyveler var, sushi'ler var. Deniz ürünleri. Maymun muydu o ya? Bir izin verin geçeyim. Böyle klasik Asya pazarı. Fal bakıyorlar sanırım iskambil kağıtlarıyla. Evet, baya baya fal bakıyorlar. Şimdi yürürken sahilde 5-6 tane şey gördüm. 5-6 tane böyle masa vardı. Arka arkaya herkes böyle fal baktırıyordu iskambil kağıtlarıyla. Bende de iskambil kağıdı var. Acaba gelip fal mı baksak burada? Yakından çekeceğim. Bizim Boğaz Köprüsü gibi böyle vapurlar gidiyor, geliyor, tur yapıyor. Şurada bayağı ışıl ışıl bir yer var. Gece pazarı mı orası bilmiyorum. Oraya doğru yürüyorum şimdi. Ben Kamboçya için bayağı böyle fakir ülke falan filan diyordum da yani tabii turistik yerlerin dışında olan kısımları bilmiyorum henüz. Gitmedim. Ama şehir epey bir şey, lüks. Yani güzel. Ya hiç de fakir değil. Güzelmiş. Şey gibi işte biz Türklere deveyle geziyorlar sanıyorlar ya. Yani daha doğrusu Asya ülkelerinin her yerini fakir sanıyoruz. Değilmiş. Şimdi ülkenin ortasından geçen bir kanal var demiştim. Kanalın ortasında bir tane şey var. Küçük bir ada var. Bu adaya böyle bu şekilde feribotlar, böyle motorla, arabayla gidenler var. İşte bizim Yenikapı gibi, ne bileyim Eminönü gibi, adalar gibi. Böyle.
Şimdi bu uzaktan gördüğüm ışıltılı yere geliyorum. Geldim daha doğrusu. Ama şurası. Oraya nasıl geçeceğim bilmiyorum. Şaşmaz böyle karanlık yolları bulmam. Bu bir tercih değil arkadaşlar. Yani yol böyle götürüyor beni. Vay 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 vay. Ben Kamboçya'da mıyım gerçekten? Ve bayağı gökdelenler falan var. Size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ya bu zenci denmez, siyahi denmez, koyu renkli denmez. Yani genelde Afrika bölgesi mi oluyor? Hepsi Afrikalı da değil ama yani bilmiyorum açıkçası. Nasıl nasıl bahsedeceğimi bilmiyorum açıkçası. Daha çok böyle Afrika bölgesi mi demem lazım? Yani ne dersem ırkçı olmam, ne dersem ırkçı gibi gözükmem bilmiyorum inanın. Sadece şunu anlatacağım size. Ya böyle birkaç seferdir sürekli bunlar tarafından böyle taciz, darlayıcı bir şekilde tanışma teklifleri. Yani ülkenin kendi insanı ne bileyim tacizde bulunmuyor asla. Mesela dün geldim, bugün ikinci günüm. Ülkenin kendi insanlarından herhangi bir saygısızlık, herhangi bir böyle nasıl diyeyim, yani hoş olmayan herhangi bir hareket görmedim henüz. Ama yani bu insanlar varlar. Birkaçtır denk geliyorum yani laf atmalar, işte tacizden kastım böyle laf atma, çocuk kaşıyor. Ya böyle laf atmalar, tanışmak istemeler, reddetsem bile tanışmaya zorlamalar falan böyle. Ve şöyle oluyor genelde tanışmak isterken. Tanışmayı da bilmiyorlar bu arada. Yani bir insanla nasıl tanışılır? Birkaç tanesini anlatayım size. Merhaba merhaba. Nerelisin? Türkiye'liyim. Sen nerelisin? Şuralıyım. WhatsApp. Ne demek WhatsApp? Yani neden WhatsApp istediklerini soruyorum falan böyle. Tanışmak istiyorum. Tamam tanış yani otur konuş sohbet. Yok WhatsApp yani bu şekilde bunu istiyorlar ve bana garip geliyor açıkçası. İstemediğimi söylüyorum. Yok illa hani neden? Bir de seni gezdirebilirim istersen. Arabam var. Arabamla gezdirebilirim falan böyle. En son işte Fukok'tayken çalıştım hostelde. Çalışıyorum, bilgisayar başındayım. Bu bahsettiğim adamlardan biri geldi. İşte aynı dediğim şey oldu. İşte oturdu yanıma, nerelisin, bilmem nerelisin falan filan böyle. İkinci cümlesi WhatsApp oldu. Anlamadım hani bir şeyim var, bir sorun mu var? Dedim ne için lazım bu? İşte tanışmak istiyorum falan filan tarzında bir şeyler söyledi. Teşekkür ettiğimi ve bunu istemediğimi söyledim. Oradan sonra başladı arabam var seni gezdirebilirim. Tek başına sıkılmıyor musun burada? Ne yapıyorsun falan filan. Ben de tek başıma olduğumu nereden çıkarttın dedim. İşte bu hostelde çalıştığım arkadaşlarımın olduğunu falan filan anlatıyorum böyle adama. Nereden çıkarttın? Sizi şuraya koyacağım. Kolum yoruldu. Neyse işte ya umarım çok kötü gözükmüyorumdur ya. Ha? Ben tam anlayamıyorum da şu anda. Sadece aydınlık diye geldim buraya. Şimdi nereden çıkarttın yalnız olduğumu falan diyorum. WhatsApp numaramı vermeyeceğimi falan söylüyorum. İşte burada çalışıyorum, arkadaşlarım var falan filan. Bu sefer diye ısrar etmeye başladı. Benim arabam var. İstersen seni gezdirebilirim. Arabamda motorumda var dedim. Dedi bu şekilde arkadaş bulamazsın dedi. Arkadaş bulmak istediğimi nereden çıkarttın dedim tekrar. Falan filan muhabbet uzadı. Ben buranın ışını sevmedim. Neyse muhabbet böyle birazcık uzadı. Demem şu ki burada da aynı şekilde böyle insanlar gördüm. Sarı ışık var burada da. Adamın biri böyle dedi. Ne dedi? Bir şey dedi. Yani laf attı kısacası. Ve sabah da böyle sırıtarak adamın biri
karşıdan karşıya geçiyordu böyle. Ben böyle geliyordum, o böyle gidiyordu. Sırtarak böyle üstüme yürüdü sanki. Bahsettiğim adamla omuz attı resmen. Ülkenin kendi insanlarından herhangi bir bu taciz oluyor sanırım. Evet, bu bir tacizdir ya. Ülkenin kendi insanlarından herhangi bir taciz görmemişken böyle insanlara denk geliyorum ve hoş değil gerçekten. Bu insanlar bilmiyorum. Ay, bu arada bir şey yokmuş burada. Neyse çok uzatmayayım. Şöyle kafeler, barlar falan filan var. İnsanlar oturuyor. Böyle işte arkadaşlar. Bu tarz insanlara da denk geliyorum. Aman aman kötü bir şey yaşamadım Allah'tan. Yani bu tarz insanlar var. Hatta şu an düşündüm de ırkçı gözükmeyeyim diye onu mu diyeyim bunu mu diyeyim dedim ya. Şu an yani benim yaşadıklarım karşısında umurumda değil yani ırkçı gözükmem. Yani gözükeyim bana ne. Tacize uğramışım ben, ırkçılığımı düşüneceğim. Hamburgerin üzerine gayet güzel bir yürüyüş oldu. Şey dikkatimi çekti, insanlar akşamları bayağı koşu yapıyor. Burada keşke benim görebildiğimi görseniz, çok güzel gözüküyor. İnsanlar tatlı tatlı oturmuş, herkes kendi keyfinde. Kimse kimseye karışmıyor. Böyle tatlı bir ortam. Mis. Bağıran çağıran yok, gürültü yapan yok. Evet, Kamboçya akşamları da böyle. Çok da bir wow olayı yok. Yani en azından ben bugünü artık kapatıyorum. Saatimiz kaç? Saat 8. Saat 8 oldu artık. Şimdi hostele gideceğim. Bir videonun daha sonuna geliyoruz. Yönlendirmiş gibi olmayayım ama artık şu videoları beğenin. Beni takip edin. Hem Instagram hem YouTube. Bu şekilde yol alalım. Yani yoksa ben bu şekilde ilerleyemem. Bir sonraki videoda görüşelim. Öpüldünüz aşkolar. Haydi ben kaçtım. Bak gördün mü bak. Bahsettiğim olay canlı kamera. Biliyorum laf atacaklarını, kamerayı açtım.